Ceylin'in gizemli bir adam tarafından Ilgaz'ın ölümüyle tehdit edilmesi olayların gidişatını tamamen değiştirecek ve çok büyük bir tehlikenin başlangıcı olacak. Ceylin'i arayan kimdi? Bu konunun Ilgaz ve Ceylin'e etkisi şok edici türden olacak. Öte yandan Çetin senaryosuna tam anlamıyla giriş yapıldı ve yeni bölümde bu konuda yaşanacaklar herkesi ekranlara kilitleyecek. Gelin cinayetinin perde arkasında ise şaşkına çevirecek detaylar ortaya çıkacak. Herkesi takip eden bu adamın kim olduğu ise büyük merak konusu oldu. Bunun yanı sıra beklenen Ömer senaryosu nihayet geldi çattı. Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasına kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Yargı dizisi 2 haftalık aradan sonra yeni ve gizem dolu olaylarla karşımıza çıktı. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Ceylin Çetin'i teşhis etti ve nihayet Çetin senaryosuna tam anlamıyla giriş yapıldı. İlk iş olarak Çetin ifadeye alınacak. Gerçek adının Çetin olmadığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışmadığı, aileyle ilişkisi olduğu ve diğer yalanları birer birer ortaya çıkacak. En önemlisi ise büyük bir dolandırıcı olduğu yavaş yavaş gün yüzüne çıkacak. Zamanında Neva'nın da yanında gördüğümüz ve Cüneyt'in Yekta'dan hortumladığı paraları çalan Çetin, bir yandan aileni ev satışı konusunda dolandırırken bir yandan da öldürülen gelinin kolyesini yeni sevgilisine verdi. Karşılığında da yeni sevgilisinin arabasına kondu. Hatta Çetin'in bir ihtimal Burak'ın yardımcısı olduğunu da düşünmüştük. Elbette tüm bunlar başta aileni büyük bir şoka uğratacak. Peki Çetin'in yaşanan son olayla bağlantısı ne? Gelini öldüren kişinin Çetin olduğunu düşünmüyorum. Çetin sadece büyük bir fırsatçılık yaparak gelinin kolyesini çaldı ve kendi çıkarları için kullandı. Kısacası Çetin'in derdi insan öldürmek değil, dolandırıcılık yapmak. Peki gelin Ferda'yı kim öldürdü ve Ceylin'i arayıp tehdit eden kişi kimdi? Ferda'nın ailesi tarafından zorla evlendirilmeye çalışıldığını öğrendik ve nihayetinde işler sarpa sardı. Bu konuda 3 büyük şüphelimiz var. Damat, damadın babası ve gelinin teyzesi. Ilgaz ifade alırken damadın şüpheli tavırları ve özellikle babasının hal ve hareketleri işin içinde olduklarını gösterdi. Gelinin teyzesinin ise düğünde ayakkabılarının çamur içinde olduğu detayını gördük. Tabi bir de ifade sırasında hedef şaşırtmak için şüpheli olarak gelini sevdiği adamın adını verdi. Gelinin vişne suyuna yüksek dozlarda ilaç atmak ise teyzesi için zor olmasa gerek. Tüm bunların ortaya çıkması biraz zaman alacak. Ceylin'i arayıp tehdit eden kişi ise büyük ihtimalle damadın babası. Ceylin'den her zamanki gibi gelen bu telefonu ve tehditleri Ilgaz'dan saklaması bekleniyor. Ancak bu defa çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaklar. Belki de bu konunun 6 ay sonrasıyla bir bağlantısı olacak. Bu olayda Çetin ise dediğimiz gibi sadece kendi çıkarlarına göre fırsatları değerlendirdi. Öte yandan herkesi takip eden adamın bu olayla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bu adamın senaryosu şaşırtıcı bir şekilde farklı olacak. Eğer emniyetin adamı değilse Ömer'in adamı olabilir. Çünkü Ömer artık sahneye çıktı diyebiliriz ve sürpriz planlara imza atacak. Şimdi gelelim bu konuya. Ceylin bildiğiniz gibi Yekta için intikam ateşini yakmıştı ve planlarını uygulamaya devam ediyor. Bu doğrultuda Ayten ve Laçin'i Yekta'ya yakın tutarak kritik hamlesini yapmış oldu. Böylece Yekta'dan intikam almak için büyük kozlar elde edecek. Bu işin sonucunda Ceylin'i Yekta konusunda hedefine ulaşacağını söyleyebiliriz. Hep bahsettiği o intikamı Yekta'dan acı bir şekilde alacaktır. Ancak bu defa karşılarında büyük bir psikopat var. O da Ömer. İlk icraatını yaptı ve Haluk'a karşı soğukkanlı bir tuzak kurup müebbet almasını sağlayan ve Yekta'ya rahat bir nefes aldıran Ömer, babasıyla çok benzediğini ve hatta aynı olduklarını söylemişti. Kısacası Yekta'ya Ceylin tarafından bir şey yapılması durumunda sahne Ömer'in olacak ve babasının intikamı için bomba hamleler yapacaktır. Zaten daha ilk dakikadan Ayten'den şüphelenmeye başladı bile. Ömer'in yapacakları hem Yekta'yı hem de izleyicileri çok şaşırtacak ki zaten bu karakterin altından büyük bir psikopatlık çıkacağı belliydi. Şimdi gelelim bir diğer sürpriz konumuza. Yaşanacak gerilim dolu olayların arasına güzel sahneler de sıkıştırılacak. Bunlardan biri de Pars ve Derya'nın düğünü. Hamile olduğunu öğrenen Derya ve Pars'ın düğününe az bir zaman kaldı. Ceylin ve Ilgaz'ın ilk duruşmada boşanamaması ise büyük bir dönüm noktası oldu. Çünkü artık bu ikilinin boşanması beklenmiyor. Derya'dan sonra Ceylin'in de Ilgaz'ın rüyasında gördüğü gibi hamilelik senaryosu ortaya çıkabilir. Ve Ilgaz ve Ceylin'in 2 hafta içinde yeniden barışması beklenecek. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.